Bu Concat. Tamiya tarafından üretilen ilk 6x6 kamyon. Lakabını sinema tarihinin en efsanevi yaratıklarından biri olan King Kong'dan alıyor. Ve ilave bir servo ile 4 tekerden kontrollü hale gelebiliyor. Ayrıca tüm aktarım organları dev bir dişli kutusundan oluşuyor. Hadi çok fazla detaya boğulmadan kutunun içinde neler var bir bakalım. Kutu ağzına kadar parçalarla dolu. Sanırım yapım sırasında bayağı bir opsiyonumuz olacak. Şasimiz, alternatif tampon seçenekleri ve wheelie bar. Plastik parçalar. Biraz daha plastik parça, daha fazla plastik parça, heksler ve pil kapağı, egzoz ve depolar. Bu arada krom kaplamalar çok iyi. Offsetli jantlar, dev tekerlekler. Bunlardan 6 tane var. Dişlerimiz gerçekten çok büyükler. Biraz daha dişli. 540'lık Silvercan motorumuz, şoklarımız ve diğer tüm metal parçalar bu pakette. Bayağı ağırmış. Bir Tamiya kitin olmazsa olmazı anten pipeti. Concat'imizin body'si. Biraz kesilmesi gerekecek ama neyse ki bu sefer kep makasım var. Bodywork için talimatlar ve yapım kılavuzu. Stickerlar çok iyiymiş. Burada da boya için cam maskeleri var. Kutudan çıkan her şey işte burada. Artık Concat'i inşa edebilirim. Yapıma şasiyle başlıyorum. Daha önce de söylediğim gibi bu şasi aslında devasa bir dişli kutusu. Sert plastikten yapılmış ve oldukça sağlam bir hissiyatı var. 6 tekerli ve tork manyağı bu canavarda iç dişlerin metalden olması ağır arazi koşullarında dişlerin sıyrılmasını bayağı bir önlüyor. Şimdi bunları dişli kutumuza, daha doğrusu şasimize yerleştirebiliriz. Bu aşamada kutudan çıkan plastik buçlar yerine Japonya'dan aldığım çelik rulmanları kullanacağım. Bu arada elimdeki rulman stokları da hızla azalmaya başladı. Rulmanlar tamam, şimdi bunları şasiye aktarabilirim. Hayatımda kurduğum açık ara en eğlenceli kit kesinlikle bu. Kayış ve şaft yerine tamamen dişlerden oluşan bu kapalı sistem hem inanılmaz bir tork aktarımı sağlıyor hem de arazi sürüşlerinde içeriye çamur ve taş dolma riskini sıfıra indiriyor. Artık şasiyi kapatıp yapıma motor ile devam edebilirim. Kutudan çıkan standart 540'lık motor yerine Tamiya'nın 23 turnluk Sportion motorunu kullanacağım. 23 turnluk bir motor tork konusunda bana fazla avantaj sağlamasa da aracın son süratini %5 veya %10 arttırabilir. Yağ dolu süspansiyonlar tabii ki de yok. Her şey tamamen mekanik. Hareket mesafeleri diğer offroad araçlardaki kadar uzun değil ama yine de iş göreceklerdir. Ne de olsa gelen darbeleri yumuşatmak için 6 tane dev gibi tekerimiz var. Sırada elektronikler bekliyor. Bunun için en az 4 kanallı bir kumanda ve uygun bir alıcıya, su geçirmez bir hız kontrol cihazına ve 2 adet servoya ihtiyacım olacak. Elimde ne yazık ki 2 hücreli lipo pilim yok. Eski usul 7.2 volt nikel metal hidriti kullanacağım. Sistemi ilk önce masa üstünde topluyorum. Çalışıyor ama bu servonun neden zıpladığını bilmiyorum. Şimdi gelelim Concat'i bu kadar ünlü yapan en önemli özelliğe. 4 tekerden kontrollü yönlendirme seçeneği. Kumandadan atadığımız bir kanalın tuşuyla aktive edebiliyoruz. Tabi bunu yapabilmek için ikinci bir servoya ihtiyacımız var. Servoların ikisini de alıcıya bağlıyorum fakat cidden bir gariplik var. Sağdaki servo gerçekten zıplıyor. Bunu elektroniği şasiye aktardıktan sonra tekrar kontrol ederim. Ama ondan önce birazcık bodywork işimiz var. Concat'in body'si tamam. Mükemmel oldu. Bunu size birazdan göstereceğim. Ama öncesinde elektroniği tam olarak bir test edelim. Bu arada Concat inanılmaz torklu bir araç. Bayağı eğleneceğiz gibi duruyor. Her şey problemsiz çalışıyor. Tek korkum zıplayan servoydu. Şimdilik onun da herhangi bir etkisini göremedim. Aradaki boyut farkına baksanıza, soldaki 1/10 ölçekli bir buggy, sağdaki ise 1/18 ölçekli Concat. Biliyorum artık aracın tamamlanmış halini görmek istiyorsunuz. Ama önce güzel bir yer bulalım, sonra ortaya çıkan yaratığı göstereceğim size. İşte burası tam yeri. Concat için muhteşem bir yer. Sun don't shine no more. Rain fall through my floor. Sun don't shine no more.
on my floor. Ain't no sound of laughing, just a ghost at my door. Bakalım bu 6x6 kamyon neler yapabiliyor. Biraz oynadıktan sonra belki hızını da ölçeriz. Hazır durmuşken şuna bir hız ölçer bağlayalım. Bu çakıllı arazide son sürati neymiş bir görelim. Evet, uydulara bağlandık. Şimdi birazcık gazlayalım. Saatte 21 kilometre. Günümüz başarıları veya short course kamyonlarla kıyasladığımız zaman bu hız size bayağı düşük gelmiş olabilir. Conket gibi 6x6 ağır bir vintage kamyon için Sport'un motor ve eski usul bir batarya tabii ki de birazcık hantal kaldı. Zeminin de hız yapmaya çok elverişli olmadığını göz önünde bulundurmak lazım. Belki başka bir videoda Conket'e 3S brushless bir motor bağlayıp tekrar deneriz. Yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka kanalımı takip edin. Ben de şu bataryalar bitene kadar Conket'imle biraz daha gazlayayım. Bu arada videonun en sonuna kısa bir bonus video daha ekledim. Onu da kesinlikle izlemelisiniz. Görüşmek üzere. Yarım saat önce bu araba yepyeniydi.